6 sıra sağ tarafı, 6 sıra sol tarafı uzattık. Şimdi eklemesini yapacağız. İster aşağıdan yukarı, ister yukarıdan aşağıya doğru eklemesini yapın arkadaşlar. Fark etmiyor. Şimdi şuradaki bir tane ipimizi koparalım. Şimdi ikisinin de ense tarafı yukarıda. İlk kenardan başlayacağız. Bu araya trabzan yaparak devam edeceğiz. Yani aradaki trabzan sırası her ikisinin ortak sırası olacak. Onunla da birebir ekleyerek devam edeceğiz. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tam kenar noktadayım. Diğer parçanın hemen şu zincirin içine girdim. Buradaki ilmeğimi çekiyorum. Aralarda hiç zincir yok. Tığıma doladım. Şimdi boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. Parçalarımızın ön yüzü olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani yanlışlıkla ters çevirmeyin. Bir tane boşluğa trabzan yaptım. Tığımı çıkartıyorum. Buraya boşluğa yaptık ve karşıdaki boşluğun içine giriyorum. İlmeğimi çektim. Zincir çekmeden şimdi trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Tam karşılığındaki trabzanın tepe noktasına giriyorum. İlmeği çektim. Dediğim gibi aralarda hiç zincirimiz yok. Hep trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi boşluğa bir trabzan ve mutlaka karşısındaki boşluğa. Şimdi buradaki trabzanın tepesine yaptım. Karşı parçanın trabzanın tepe noktasına. Yani bu parçada boşluğa trabzan yapıyorsak karşı tarafın boşluğuna ekliyoruz. Şöyle birkaç tane beraber yapalım. Eğer burada dikkat ederseniz trabzanları trabzana, boşlukları da boşluklara ekleyerek kaymadan devam edecektir. Boşluğun içine yaptım bir tane ve karşıdaki boşluğa girip tığımı çekiyorum. Şimdi etek ucuna kadar bu şekilde devam edin. Sona geldiğimizde mutlaka şu boşluklara da birer tane ekliyorum. Ve bir tane de son zincirin içine giriyorum. Karşılığında şurası bitim yerimizdi. Buradaki zincire de giriyorum arkadaşlar.
Ekleme yerine şöyle bir göstereyim. Birebir karşılıklı ekleyerek aşağıya kadar indik. Bu aradaki 6 sırayı 36-38 bedenler 4 sıra yapabilir ama 40-42 daha büyük bedenler için 6 sıra idealdir arkadaşlar. Yani sadece çok küçük yapacak olanlar, yani çok zayıf insanlar için 4'er sıra iyidir. Diğerleri 6'şar sıra yapabilir. Şimdi İster kolları yapabilirsiniz, ister beden kısmına geçebilirsiniz. Bedende de alt tarafa gitmeden önce 2 sıra bütün hırkanın etrafını bir trabzan bir de kafes olarak 2 sıra tamamlayacağız. Şu kenarlarını bir derleyip toparlayacağız. Hırkamızın şu ön köşesi veya diğeri fark etmez. Herhangi bir köşesinden başlayarak bütün etrafını 2 sıra yapacağız. Alt köşeden başlıyorum. Yine etrafını öreceğimiz için yine artırma, buraya köşe yapacağız yani. 2 zincir veya 3 zincir çektim. 2 tane trabzan yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 trabzan daha yaptım. Yani yine köşe yaparak başlamış olduk. Şimdi hırkamızın yaka tarafına doğru modelimize devam ediyoruz. Şimdi etek ucundan başladık. Ön tarafını yaptık. Arka enseye geliyoruz. Şimdi şu işaret koyduğumuz yerden başlamıştık. Yani şurada 3 tane kafesi boş bırakmıştık. Sadece bu köşede ve şu köşede bir toparlama yapacağız. Yani şuranın böyle dümdüz değil, şöyle hafif yuvarlanarak gitmesini sağlayacağız. Şimdi şurası omuz dikişimiz. Oraya da bir tane yapalım. Şimdi enseyi uzattığımız kısma geldik. Bakın görüntümüz şu şekilde. Şimdi bir tane şuradaki trabzana yapıyorum. İkinciyi çekmedim. Tığıma doluyorum. Bir tane şuradaki trabzanın tepesine yapıyorum. Yine ikinci ilmeğimi çekmedim. Ve bir tane de şu kenardaki dolgunun içine yapıp tığımdaki 4 ilmeği birlikte çekiyorum. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi bu kenarlarda kafeslerimiz var. Buralı kafeslerin içine 2 tane, trabzanların kenardaki boşluğun içine 2 tane. Bakın şu arayı şöyle bir yuvarlamış olduk. Şimdi öbür köşeye kadar devam edelim.
Bakın şu kafes sırasındaki işaretimi çıkartıyorum. Şimdi şurada son bir trabzanımız kaldı. Oraya bir tane trabzan yaptım, çekmiyorum. Tığıma doladım. Bir tane tam şu birleşim yerine yapıyorum. Ve bir tane de buradaki kafesin içine değil, şuradaki trabzanın tepesine yapıp buradaki 4 ilmeği birlikte topluyorum. Ve daha sonra yine başladığımız noktaya kadar devam ediyorum. Şu ense kol birleşme yerine de araya bir tane yapıyorum arkadaşlar. Yani şu tam dikişin olduğu yere. Ve böyle devam ediyorum. Diğer öndeyiz. Şu etek ucunda yine artırma şeklinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanla dönüş yapıyorum. Şimdi yakayı şöyle göstermeye çalışayım. Bakın burası arka ense olan kısmımız. Birleşme noktasına geldik. Yine şu trabzanın tepesine yapıyorum. Ve köşeye başladığımız ilk trabzanın şöyle tepe noktasına da kilitliyorum. Ve sıramız tamamlanmış oluyor. Şimdi bir sırada kafes olarak devam edeceğiz. Yine mutlaka şu köşe noktanın içine de girip kitlemeyi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip kafes sırasına başlıyoruz. Köşe noktamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepe noktasından başlıyorum. Bir zincir, bir boşluk atlayıp böyle. Şimdi bütün hırkanın etrafını bir sırada böyle kafes şeklinde tamamlayalım. Şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. Yine birleştiriyorum. Sıramız tamamlanmış oldu. Yine boşluğun içine bir kere girdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve trabzan sırasına geldik. Bu da aynı zamanda etrafının 3. sırası, yani bir trabzan, bir kafes, bir de trabzan sırası yaparak etrafını tamamlamış olacağız. Şimdi 3. sırayı tamamlayalım. Daha sonra etek ucuna geçeceğiz. Şimdi hırkamızın ana parçası bitti arkadaşlar. Yani buraya kadar hep aynı şekilde devam edecek. Bundan sonrası tamamen artık etek ucuna başlayacağız. Etek ucunun uzunluğu, kol boyunun uzunluğu, kenarına ister oya ister lastik yapmak tamamen size kalmış. Yani buraya kadar hırkamızın ana şekli bu. Bakın şöyle bir göstereyim. Dediğim gibi yani etek ucu bittikten sonra şu ön kısmına ister lastik yapabilirsiniz birkaç sıra dolanarak. İsterseniz oya yapabilirsiniz. Ama buraya kadar hırkamız bu şekilde devam edecek. Şu kol dikişini de göstereyim. Şimdi etek ucunun birleştirmesini yapalım. Bir tane sökülmüş.
İlk başladığım noktaya geldim. Yine ilk trabzanın tepesine birleştiriyorum ve şuradaki boşluğun içine de mutlaka girip kilitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip artık hırkamızı şöyle ters çevireceğiz. Kafes sıramız tersten, trabzan sıramız düzden. Geriye döndüm. Yine bir tane atlıyorum, diğerine yaparak diğer etek ucunun başına kadar kafeslerimi yapıyorum. Gelirken trabzan, giderken kafes. Yani arka tarafta kafes, ön tarafta trabzan yapıyoruz. Şimdi şuradaki köşeden başladık, geri döndük. Etek ucunda devam ediyoruz. Şuradaki köşeye geldiğimiz zaman bir tane de bu boşluğun içine yapıp tekrar hırkamızın alt etek kısmını düz çevirip trabzanımız düzden gidiyor. Bu şekilde yani bir miktar ben çok uzatmayacağım. Ama uzatanlar için daha sonra artırmasını söyleyeceğim. Yani bir sıra kafes, bir sıra trabzan, bir sıra kafes, bir sıra trabzan olarak etek boyunu uzatalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 sıra ben etek ucunu uzattım. Dediğim gibi çok uzun bir hırka yapmayacağım. Ama siz eğer daha da uzun dize kadar da yapabilirsiniz. Bileğe kadar da yapabilirsiniz. Boyunu uzatırken hep aynı şekilde bir sıra trabzan, bir sıra kafes olarak devam edecek ama her böyle 5 sırada bir, yani bundan sonra kafes sırası, trabzan, kafes, trabzan sırası. Yani her 5 sırada bir bu aralara orantılı şekilde bir kere battığımız boşluğa 2 kere batın. Yani bir tane çift burada, bir tane çift burada. Böyle aralıklarla 6 tane veya 8 tane trabzan fazla yaparak alt tarafın biraz geniş olmasını sağlayın. Ee, Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani şu tek yaptığımız yere çift yapacaksınız. Bir tane buraya yaptınız mesela. Çift. Bir tane buraya çift. Arkaya, arka taraflara doğru iki tane. İki tane de şöyle bu taraflara doğru çift yaparak 6 veya 8 çift sayı olması gerekiyor ki kafesiniz bir dahaki sıra otursun. Böyle yani yaklaşık bir 10 santimde bir artırmalar yapmanız gerekiyor. Şimdi ben dediğim gibi boyunu kısa yapacağım için hiç artırma yapmadım. Bundan sonra etek ucuna dileyen arkadaşlar yani böyle trabzan olarak bırakabilir, oya olarak bırakabilir. Ben birkaç sıra lastik yapacağım. Onun için 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Bu sıra bir sıra daha trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar trabzan olarak geldik. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Altta yaptığımız trabzanların bir tanesini şöyle tığımı şuradaki trabzan önde kalacak şekilde önden alıyorum. Bir tanesini arkadan.
tane trabzanı önden aldım. Bir tanesini de arkadan. Tığ işi lastik yapıyoruz. Yani dediğim gibi bu kısmı hiç lastik yapmadan oya yaparak da bitirebilirsiniz. Veya direkt böyle bırakabilirsiniz. Ben her seferinde farklı farklı şekilde yapıyorum. Etek uçlarına şöyle arkadan, bir tanesini de önden. Sıranın sonunda şu kenardaki trabzana yine trabzan yapıyoruz. Burası düz gidecek. Şimdi şurada örneğimiz bitmişti kafesten sonra. Bir sıra trabzan gittik. Bu ikinci sıramız bir arkadan bir önden alarak yaptık. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada gördüğümüz şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu önden gördüklerimizi önden alacağız. Şunları arkadan alacağız. 3 zincir çektim. Yine önden alıyorum. Ve bir tane de arkadan. Bütün etek ucunu bir önden bir arkadan alarak lastiğini tamamladım. Şimdi benim için bu yeterlidir ama 3 sıra yaptım, benim için yeterli, ama bunu 7 sıra 8 sıra istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna geldim. Ve şu kenardaki trabzana da bir tane trabzan yapıyorum. Bu taraf ön yüzümüz. Etek ucunu tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde artık şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Burada kaldık. Şimdi yan tarafından başlayacağız. Ön tarafına yine bir sıra trabzan. Daha sonra yine lastiğini yapacağız. Ama bu esnada mutlaka bir giymenizi tavsiye ederim. Yani gerekiyorsa şöyle bir düzelteyim. Şimdi ben bu araya bir sıra trabzan gidip daha sonra lastiğine başlayacağım. Ama önünü daha kapalı istiyorsanız mesela bir kafes bir trabzan sırası yaptıktan sonra da lastiğini yapabilirsiniz. Şimdi en son köşede bitti. 3 zincir çekiyorum. Hırkamızın
ön bantını devam edeceğiz. Şimdi hemen şuradaki boşluğa bir tane yapıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 2 tane trabzan yaptım. Bir alttaki boşluğa 2 tane. Bu kenar kısımlardaki boşluklara ikişer tane trabzan yapıyoruz. Şurayı da şöyle açayım arkadaşlar. Tekrar buradaki boşluğa 2 tane. Evet, modelimizdeki bakın şu sonradan uzattığımız yeri tamamladık. Şimdi modelimizdeki trabzanlara geldik. Şurası alttaki modelin dönme noktası. Buradaki köşeye de 2 tane yapıp artık trabzanların tepe noktalarına batarak devam ediyorum. Evet, bu yan kenardan başladık. Bütün etrafını şu arkadaki ense noktası da dahil diğer uç taraftaki tam şu noktaya kadar uca kadar geliyoruz. Daha sonra da bir önden bir arkadan alarak kenar lastiğini bitiriyoruz. Şimdi hırkamızın ön tarafına da lastiğini yaptıktan sonra tamamlıyoruz. Diğer uçta da bitirdik. Burada ipimizi kesiyoruz. Şu yaka kısmını da bir göstereyim. Şimdi kol kenarına başlayacağız arkadaşlar. Kolu da dileyen arkadaşlar, şimdi şöyle bir kolu toparlayayım. Kolumuz burada bitmişti. Şimdi dileyen arkadaşlar biraz daha birkaç sıra yapıp kapri kol olarak bitirebilir ya da uzun kollu yapıp kol ağzına lastik yapabilir. Ben lastikli olanı göstereceğim çünkü büyük bir ihtimalle orada daha çok takılınacaktır. Burası kolumuzun üst tarafı. Ekleyerek gittiğimiz yer. Şimdi kolumuzu şöyle tutuyoruz. Şu kısımda kolun alta gelen kısmı. Yani bu hizada bir yerde şöyle giriyorum. Üç zincirle yukarı çıktım. Ve kolun etrafını trabzan olarak tamamlayacağım. Sıranın sonunda yine her zaman yaptığımız gibi ilk trabzanın tepe noktasına girip kilitliyorum. 1
2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıp kafes sırasını yapıyorum. Bu şekilde bir sıra trabzan, bir sıra kafes şeklinde kol boyunu uzatıyoruz. Bu sırayı da kafes olarak tamamlayacağız. Bakın şurası tam kolun ek yeri. Boşluğa yaptım. Bir tane de eklediğimiz yere yaptım. Yani şurayı atlamayın. Çok fazla boşluk oluyor. Şu şekilde kolun şimdi boyunu uzatalım. Kol tarafını trabzan sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra uzattım. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani kol boyu fark edebilir. Gerekiyorsa bir sıra daha yapabilirsiniz. Yani bir iki sıra daha uzatabilirsiniz. Şimdi kol ağzının lastiği için şurayı biraz toparlamamız gerekiyor. Önce birleştirmemi yapıyorum. Bir tane buraya sık iğne yaptım. Şimdi tığıma doluyorum. Buradaki ilmeği aldım. Yanındakini de alıyorum. Hepsini beraber çektim. Tığıma doluyorum. Bir tane trabzanın tepesinden, bir tane de boşluktan. Tığıma doladım. Trabzanın tepesinden ve boşluktan. Yani bu ağız kol ağız kısmını ne kadar toparlamak istiyorsanız bu şekilde çift çift alarak, hatta arada bir ben bir tane de şöyle alıyorum çok fazla toplanmasın diye. Toplamda ağız kısmında 38-40 tane trabzan olacak şekilde bu kısmını toplayacağız. Dediğim gibi arada da bir tane normal yapıyorum. Şimdi hep bunu sayarak gitmekte fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, bir tane normal yapıyorum. 20, 21, 22, 23, 24, 25,
38 tane böyle toparlayarak şu tepe kısımlarını sayarak 38 tane trabzan yapacak şekilde toplamamı yaptım. Şimdi ilk boşluğun içine girip yine kilitliyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi bir sıra trabzan olarak devam edeceğiz. Evet, kol kısmında 38 tane trabzan ayarladım. Yani bu 38-40 o civarda olabilir. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına giriyorum ve şöyle kilitliyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen ilk trabzanı şöyle önden aldım. Yanındakini arkadan. Sıranın sonunda ilk yaptığımız trabzana şöyle giriyorum. Kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde birkaç sıra ilk yaptığımız trabzanı yine önden alarak birkaç sırada kol lastiğini örüp tamamlıyoruz. Kol lastiğinde ben yaklaşık 6 sıra kadar ördüm. Şöyle kilitliyorum. Bir zincir çektim. Ve şuradaki ipini de şöyle arkaya doğru saklayalım. Kolumuz da bu şekilde. Şimdi aynısından aynı sayılarda diğer kolu da yapalım. Hırkamız bitmiş oluyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.